Hiçliğin ortasında duran bir kapı düşünün. Kilidi var, kolu var, pervazı var. Önünde durduğunuzda onu açıp içeri girmek en doğal dürtünüz. Ama bu kapının arkasında bir oda yok, bir koridor yok. Sadece tonlarca ağırlığa sahip olan, tek başına kalmış, sert, soğuk, ıssız bir kaya ve üzerine yapılmış bir kapı var. Anadolu'nun dört bir yanı sizde bu hisleri yaratacak kör kapılar ile dolu. Arkeoloji bunlara anıt mezar veya sunak der. Peki neden binlerce yıl önce yaşayan Frigler, Urartular veya Likyalılar herhangi bir yere açılmayan kapıları inşa etmek için dağlara oydular? Bu yapılar sadece ölen krallar için yapılmış basit birer anıt mezar mı? Acaba biz insanlığın çoktan unutmuş olduğu maddenin ötesine geçen kadim bir bilinmezin, hatta daha uçuk düşünecek olursak bir yıldız geçidinin kalıntılarına mı bakıyoruz? Hikayeye Frigler, Urartular gibi medeniyetlerden başlamak aslında hata olur. Çünkü bu kapı düşüncesi sandığımızdan çok daha eski. Rotamızı tarihin sıfır noktasına çevirmemiz gerekiyor. Yani Göbekli Tepe'ye. 18 nolu dikili taş kemerindeki o gizemli sembole baktığımızda bir H harfi ve ortasında küre olduğu düşünülen bir daire şekli görüyoruz. Arkeologlar buna nötr isimler veriyor. Yani anlamsız, öylesine yapılmış semboller olduğunu belirtiyorlar. Ancak alternatif tarih araştırmacılarına göre bu sembol iki sütun ve arasındaki geçit yolunu temsil ediyor. Akıllara gelen sorular ise oldukça derin. Neolitik dönemi insanı yıldızlara açılan kapıyı tasvir etmiş olabilir mi? Göbekli Tepe'deki T sütunları sadece yapının çatısını desteklemek için değil, sembolik bir boyut kapısını ya da gök kubbeyi tutmak için yapılmış olabilir miydi? Anadolu insanı o dönemlerde daha çanak çömlek gibi basit araç gereçleri bile yapmayı bilmiyorken öteki tarafı biliyor, düşünüyor ve geçmenin yollarını mı arıyordu? Frig Vadisi ise binlerce yıl sonra bu soruyu cevaplamak için bizim karşımıza çıkıyor. Milattan önce 600'e gidip Eskişehir'e yolculuk yaptığınızda karşınıza Midas Anıtı ya da diğer adıyla Yazılı Kaya çıkar. 17 metre yüksekliğinde yekpare bir kayaya oyulmuş dev bir tarih. Üzerine yapılmış geometrik desenlere dikkatle baktığımızda ise yapılmış olan süslemelerin basit bir iş olmadığını görüyoruz. Tarihçilerin ve arkeologların kanıtları da arkasına alıp güvenerek söyleyebildiği şey şu: bu tür nişler inandıkları bir kutsalın ana fikridir. Bir heykelin, bir sembolün ya da bir ayinin merkezi gibi düşünülür. Yani bu kapı formu gerçek bir kapı olduğu için değil, geçilecek bir eşik fikrini zihinde canlandırdığı için kullanılmıştır. Yazılı kayanın önünde durduğunuzda Cymatics deneylerinde belirli ses frekanslarının kum tanelerine verdiği şekillere birebir benzeyen motifler görürsünüz. Elbette herhangi biri çıkıp Frig rahipleri şu frekansta çalıp kapıyı açıyordu diyemez. Çünkü bunun herhangi bir kanıtı yok. Ama şu soruyu gerçekten sormak gerekiyor. Ya bu motifler ritimle, müzikle, törenle ilişkilendirilmiş, anıtın üstüne yapılan yüzeysel bir kutsallık fikrinin parçasıysa? Düşünsenize, kapının önünde bir topluluk, davullar, flütler, tekrarlayan ritimler, taşta yankılanan bir ses ve inanç şu: doğru ritimde, doğru anda, doğru törenle güçlenerek biz bu eşikten geçeriz. Friglerin ana figürlerinden biri olan Kibele de bu anlatıda çok güçlü bir yere oturur. Tanrıça Kibele gökyüzünden inen bir figür değil, dağın, taşın, toprağın, yani doğanın ana gücü. Sanki taşın içinden doğan bir varlık gibi görülmüştür. Böyle bir inanç dünyasında önünde durulan bu kapı sembolik bir kurtuluş eşiğine dönüşüyor. Antik dünyada kapıya da eşik denince akla gelen bir başka ayin daha var: kutsal uyku. Antik şifa kültürlerinde, özellikle Asklepios geleneğinde insanların kutsal olarak düşünülen bir alanda uyuyup rüya yoluyla işaret ya da yön gösterici aradığı anlatılır. Bugün bile derdinle yat yardımla kalk fikrinin kültürümüzde hala yeri vardır. Elbette istihare ile birebir aynı kök inançtan geliyor demek zor. Ama eşikte uyuma fikri insanın bilinmeyene yaklaşırken seçtiği en ilkel yöntemlerden biri. Bilinci gevşetmek, rüyanın oluşması için alan açmak. Sanki kapıyı anahtarla değil, zihinle aralamak gibi. Şimdi enerjimizi biraz değiştiriyoruz ve Van'a gidiyoruz. Meğer kapı, Friglerin estetik harikası motifli kapısı gibi değildir. Daha resmi, daha disiplinli, daha devlet kokan bir tasarıma sahip. Kaya üzerine yapılmış olan bir kapı tasviri ve üzerinde uzun bir çivi yazısı. Metinde Tanrı Haldi başta olmak üzere çok sayıda Tanrı'ya sunulacak kurbanlar listelenir. Geleneksel dilde toplamda 79 Tanrı ve Tanrıçadan bahsedilir. Bu noktada kapı geçilecek bir yer değil, kuralların kazınarak hatırlatıldığı bir sınır gibidir. Burası kutsal. Burada şu yapılır, saygı şu şekilde gösterilmelidir. Ve işte böyle yerlerde halk arasında yayılan efsane hikayelerde eksik olmaz. Bazen geceleri kapı açılır gibi gıcırtılar çıkıyor diyen mi dersin? Yoksa kapının mavi bir ışıkla parıldadığını söyleyen mi? Bunların gerçeklik payının olması tabii ki yoktur. Ama şunu söyleyebiliriz:
Kayaya işlenen bu tür kapı eşikleri yüzyıllar boyunca insanın hayal gücünü sürekli beslemiştir. Çünkü kapı formu beynin en kolay hikaye ürettiği şekillerden biridir. Tabi bazı teorisyenler daha da uç noktaları düşünerek şunları söylüyor. Ya burada doğal manyetik anormallikler var olmuşsa? NASA'nın manyetik yeniden bağlanma süreçlerini anlatırken bazen portal benzetmesi kullandığı bilinir. Ama bu Anadolu'daki bir kaya yapılmış olan kapının işinin uzay kapısı olduğu anlamına gelmez. Yine de ağızdan çıkan telaffuzun benzerliği bile insana şunu düşündürüyor. İnsan görünmeyen güçleri anlatmak için neden tekrar tekrar kapı metaforuna sarılıyor? Şimdi bir kapıya daha gidiyoruz ama bu kez kapı kör değil. Bu kapı tehlikeli. Çünkü burada kapıyı açan şey anahtar değil, içeriden gelen nefes. Hierapolis yakınındaki Plütonyon. Antik yazarlar burayı yeraltı dünyasına giden bir kapı gibi anlatmış. Hayvanların bu deliğin başında durduğunda ya da kenarına bir kuş konduğunda ise belli bir süreden sonra içine düştüğünden söz ediliyor. Buna sebep olan şey ise yerden çıkan karbondioksit gibi ağır gazların zeminde birikmesi olduğu düşünülüyor. Yani bazen cehennem kapısı dediğimiz şey insanın göremediği ama vücudunda iliklerine kadar hissettiği doğanın ta kendisi olabiliyor. Ve bu hissiyat kapı metaforunda inanılmaz derecede gerçekçi bir hale gelebiliyor. Çünkü burada aslında tırnak içinde söylemek gerekirse bir eşik vardır. Birinci adım, ikinci adım ve hava aniden değişiyor. İnsanoğlu anlam veremediği bu yerde ne yapabilir? Ne isim verebilir? Yeraltı dünyası mı? Öte dünya mı? Ya da cehenneme bir kapı mı? Şimdi Hattuşa'ya geçelim. Hattuşa'da birden çok kapı var. Aslanlı Kapı, Kral Kapısı, Sfenksli Kapı. Bu şehrin kimliğini insanlar bu kapılardan geçerken tanıyor. Elçi bu kapıdan geçer. Düşman ise bu kapıda durdurulur. Halk her gün o taş eşiğin yanından yöresinden altından geçer. Kapı burada bir metafor değil, gücü simgeleyen politik bir gerçekliktir. Yani burayı bilmeyenlere buradan sonrası başka bir düzen diyerek adeta bir ilaç gibi buranın hissini insanlara zerk eder. Anadolu'da kapıdan geçme fikrine ters düşen ama bu fikrin temelinin de Anadolu'da atıldığını gördüğümüz başka bir yer karşımıza çıkıyor. Buradaki amaç kapıdan geçmek değil, tam tersine kapıyı kapatmak. Burası derin kuyu. Eğer o tarihte yaşamış olsaydınız bu yeraltı şehrine girdiğinizde yer altına doğru inen katlar, daralan koridorlar ve 20.000 kişinin yaşadığı bir şehire rastlardınız. Fakat asıl olay şu, koridorların kritik noktalarında değirmen taşı gibi yuvarlak taşlar görürdünüz. Bir kilit gibi çalışan taş kapılar. Mantık basit ve ürkütücü. Tehlike geldiğinde kapıların yanındaki boşlukta duran taşın yuvarlanması adeta kapıları mühürlüyor ve şehire giden koridorlar kapanıyor. Katlar birbirinden ayrıldığında ise hayat belirtisi tamamen kopuyor. Burada kapı bir başka dünyaya açılan eşik değil, üst dünya ile olan bağlantıyı kesip atan bir hayatta kalma düğmesidir. Oradaki durumu hayal edin. Yukarıda tehlike, aşağıda loş ışık. Nefesler kısılıyor. Taş yuvarlanıyor ve o an kapı kapanınca dünya ikiye bölünüyor. Üstte onlar var, altta biz. Artık bir geçit değil, bir kader çizgisi. Ve işte şimdi büyük resmi görebiliriz. Anadolu'da kapı bazen kutsal bir sembol, bazen ayinin hazırlandığı bir taş duvarın yüzeyi, yeri geldiği zaman devletin eşiği ya da en tehlikeli anlarda yer altında hayatta kalmanın kilidi. Bazen de doğanın görünmez tehlikesi olmuş. Peki bu motifler sadece Anadolu'ya mı özgü? Antik Mısır'da mezar mimarisinde sahte kapı denen açılamayan taş kapılar vardır. İnanç dünyasında bu kapı ruhun dünyalar arasında geçiş yaptığı bir eşik gibi düşünülür. Peru'da Aramomori diye anılan kaya yüzeyine oyulmuş kapı formuna da günümüzde tanrıların kapısı gibi benzetmeler yapılıyor. İki kıta, iki farklı kültür ama semboller aynı. İçeriye giriş veya başka bir yere geçiş hissi yaratmak için taştan bir kapı girişi yapılmış. Ama buranın arkasında fiziksel bir oda ya da herhangi bir mağara benzeri bir boşluk yok. Bazıları bu durumun insanlık tarihinin birleştiği ortak nokta olan kayıp miras olduğunu düşünüyor. Bazıları ise bu duruma daha sakin ve sade düşüncelerle yaklaşıyor. Kapı formu evrenseldir diyerek genelleştirebiliyor. İnsan bilinmeyene yaklaştıkça kafasında bir çerçeve ve o çerçevenin de içine kendi resmini çizer. Alternatif ihtimaller yine de tükenmez. Mesela bazıları güneş ve zaman der. Ekinoks gibi günlerde ışığın belirli bir açıyla düşmesiyle bu kapı yüzeylerinin parlayarak o özel anı yakaladığı iddia edilir. Bazıları buna kapıların barındırdığı kristal yapının sebep olduğunu söyler. Aslında piyozoelektrik prensibi gerçek bir fiziksel olgu. Bazı kristalli yapılarda basınç ve titreşimle elektriksel yükler oluşabiliyor. Burada da karşımıza bilimsel bir eşik çıkar. Bu prensiplerin var olması kapıların teknolojiyle yapıldığı anlamına gelmez. Yani bu benzetmeler kesinlik belirtmiyor. Bir ihtimal olarak düşünmemize sebep oluyor. Aslında cevap en basit görüntüde mevcut olabilir. Bu kapılardan hiçbiri fiziksel olarak içinden yürüyüp geçmek için yapılmadı. Belki de insanoğlunun zihninde bir şeyin açılması için yapıldı. Şimdi son kez başa dönüyoruz. O kapının önündesiniz.
Eliniz ile taştan yapılmış olan kapıyı itiyorsunuz. Kapı orada ama açılmıyor ve içinizdeki his yükseliyor. Buranın arkasında bir şey olmalı. Belki de bu kapıların en büyük sırrı şudur. Bunlar herhangi bir yere açılmıyor. Fakat zihnimizde bazı soruların açılmasına sebep oluyor. Eğer bu kör kapılar gerçekten bir eşikse, sence o eşik taşın arkasındaki yer mi? Yoksa taşın önündeki insanın zihni mi? Her hafta Gölge Atlas'ını büyütüyoruz. Sen de bu gizemli yolculukta bizimle olmak istiyorsan videoyu beğenip kanala abone olabilirsin. Sağlıcakla kalın.